Peugeot 5008 ile birlikteyiz. Peugeot'un geniş ailelerin beklentilerine cevap verebilmek için tasarladığı 5008 sınıfının en iddialı modellerinden biri. Bakalım makyajlanan 5008 gerçekten de tahmin edildiği kadar iyi mi? Gelin hep beraber inceleyelim. 6 yıldır yollarda olan Peugeot 5008 makyajlanarak daha genç bir görünüme kavuştu. Peugeot'un yeni yüzünün entegre edildiği 5008 artık çok daha modern görünüyor. Geniş hava girişli tampon, ledli farlar ve yeni sis lambaları sayesinde 5008 önden çok daha albenili. 4,5 metrelik uzunluğa sahip 5008'in profilinde ve arkasında belirgin bir fark yok. ...5008 aileler için tasarlanmış bir otomobil olduğu için incelemeye iç mekanındaki fonksiyonellikten başlamak lazım. Burada kullanılan malzemelerin kalitesi yüksek. Makyajla birlikte 5008'de artık otomatik olarak açılan ekran ve müzik sistemi kullanılıyor. Ekrandan istediğiniz bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz ve kumandalar da hemen elinizin altında. Buradaki yaşam alanı oldukça iyi. Müzik sisteminin üstündeki kapaklı gözde cüzdanınız ve telefonunuz için küçük bir alan sunulmuş. Ayrıca bu ortadaki kapaklı göz büyük eşyalarınız için bile yer olduğu anlamına geliyor. Kapı cepleri de bir hayli büyük ancak içlerinde eşyalarınızı sabitleyeceğiniz bölmeler olmaması bence bir eksiklik. Arka sırada birbirinden bağımsız hareket edebilen aynı boyutta 3 koltuk var. Burada sunulan diz ve baş mesafesi çok iyi. Zemindeki kapaklı gizli gözler çocukların ıvır zıvırı için bence iyi düşünülmüş. Ekstra ücret ödeyerek alınabilen ön koltukların kafalıklarındaki ekranlardan film izleyebiliyorsunuz. Bu da eminim çocukların bir hayli hoşuna gidecektir. 7 kişilik olan 5008'in 3. sırasındaki 2 koltuk yetişkinlerin ancak zorda kaldığı durumlarda kullanabileceği genişliğe sahip. Çocuklar ise rahatlıkla burada seyahat edebilir. Ancak bu iki koltuğu kullanıma aldığınızda 679 litre olan bagaj hacminin bir hayli küçüleceğini unutmamak lazım. Gelelim 5008'in motoruna ve sürüş özelliklerine. 5008 ülkemizde sadece 1.6 litrelik dizel motor ve 6 ileri otomatikleştirilmiş robotize şanzımanla sunuluyor. 115 beygir güç ve 270 Nm tork üreten bu motor daha önce testini yaptığım Citroen C4 Grand Picasso'daki ile birebir aynı. Doğal olarak da 5008'de de kuzeninde olduğu gibi benzer tavırlar sergiliyor bu motor. Performans konusunda 5008'in boyutlarını dikkate alırsanız iyi olduğunu söyleyebilirim. Yüksek tork sayesinde motor 5008'in 1520 kiloluk ağırlığıyla zorlanmadan başa çıkabiliyor. Ancak otomatikleştirilmiş robotize şanzıman her ne kadar hızlandırılmış olsa da yine de yavaş ve sarsıntılı geçişleriyle benim pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Zaten 5008'i genel anlamda değerlendirecek olursak bence en zayıf olduğu nokta bu otomatik şanzımanı. Tutumluluk konusundaysa 5008 ekonomi profesörü olmasa da sahibini mutlu etmeyi başarıyor. 5008 10 gündür benle birlikte ama ben bu süreçte ufak bir yurt dışı tatiline kaçtığım için bunun yarısında otoparkta yatmak durumunda kaldı. 5008'i kullanabildiğim süre boyunca 350 kilometre mesafe kat ettim ve şu anda yol bilgisayarında bana 6,5 litrelik bir yakıt tüketimi ortalaması gösteriliyor. Böylesine büyük bir aile otomobili için bu rakam bence hiç fena değil ama kullanım stilinize göre bu motorun tutumluluk potansiyelinin olduğunu ve tüketim değerinin daha da aşağılara çekilebileceğini söyleyebilirim. Sürüş keyfi konusunda 5008'den fazla bir şey beklememek lazım. Tıpkı Citroen C4 Grand Picasso'da olduğu gibi. Fakat kuzenine göre daha sert ayarlara sahip süspansiyonları nedeniyle darbe yemiş, biraz daha kuru ve konfor seviyesinin nispeten daha düşük olduğunu söylemem lazım. Düzgün asfaltta herhangi bir sorun yaşanmasa da yolun bozuk olduğu kesimlerde konfor seviyesi hissedilir derecede azalıyor. Direksiyon tepkileri ise bu boyuttaki bir otomobil için hiç fena sayılmaz. Peugeot 5008 yenilenen tasarımıyla artık nispeten daha modern.
Başta tutumlu motoru olmak üzere geniş yaşam alanları sunan 5008, fazladan 2 koltuğa ihtiyaç duyan aileler için iyi bir alternatif olmayı başarıyor. Görüşmek üzere.